Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 5 şiş ajorlu çeyizlik patik yapacağız. Ben patiğimde mavi ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelimiz de bu şekilde. 4-5 yıl önce yapmış olduğum modelimi bu defa tekrar sizlerle paylaşmak istedim. Daha öncesinde patlıcan moru ve krem kullanmıştım. Bu defa mavi tercih ettim. Tabanımız, topuğumuz tamamen tasarımı bana ait olan bir modeldi. Sipariş aldım. Sipariş üzerine yaparken tekrar yeni takipçilerim için, görmeyen takipçilerim için tekrar video çekmek istedim. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38, 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Ben patiğime sevgili hanımlar her zaman olduğu gibi burun kısmından 12 ilmek olarak başlıyorum. 3. ilmeğim, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu 11. ilmeğim, şu da 12. ilmeğim. Şimdi geri dönüyorum. İlk sırada kenar ilmeğimizi aldıktan sonra ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. 12 ilmeğin tamamını ilk sırada ters olarak örüyoruz. Bu şekilde. Sonuncuyu da ters ördüm. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Artık tamamen düz örgü uygulaması yapıp 5 şişe geçeceğiz hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şişimle örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar iki şişime paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başlangıç yerlerinden 3. şişimize ilmekler çıkartıyorum. İlk ilmeğimi şu ilmeğin kenarına iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında tığ yardımıyla ilmekler çıkartıp şişime takıyorum. Başlangıç yerlerine ilmeğin şöyle iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıp şişime alıyorum. 4 ilmek oldu. Şu 5. ilmeğim, şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartıyorum. Bunu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim, şu 2. ilmeğim, 3. ilmeğim. Devam ediyorum. Şu 4. ilmeğim, 5 ve hemen bir ilmek de şu kenardan çıkarttım, aldım. 5. şişimi aldım. Bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geçtim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. 5 şiş patik böyle dolana dolana aynı yöne örülüyor. Şimdi de 3. şişime geçtim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Devam ediyorum. Yine 6 ilmeğimi örüyorum buradaki. Böylece bir sıra ilmeklerimizi ördük. Tekrar ilk şişime geldim. Artırma zamanı. Artırmalarımızı bakın şöyle sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Şu orta kısımdan artırma yapmayacağız. İlk şişimdeyim. Kenarım hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Şöyle şu birinci, şu da 2. ilmeğim. 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüyorum. İlk şişimde 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına giriyorum ve bunu da düz ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi ördükten sonra 2. ilmeğin altındaki hemen şu ilmeğin kenarına girerek artırmamı yapıyorum. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. 3. şişte de 7 ilmek oldu. 4. şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum.
Sondan ikinci ilmeğin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişte de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağız hanımlar. 4 şişteki 7 ilmeği de düz öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmekleri de düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, bir sıra ilmeklerimi düz ördüm. Tekrar artırma zamanı, ilk şişimdeyim. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Yani artırmamı yaptım. Kalan 5 ilmeğimi de örüyorum. İlk şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğin altına yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimin altına yani şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişte de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişteki 8 ilmeği düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patik burnu tamamlanacak. Bu modelimizde her bir şişimizde 14'er ilmeğimiz olana kadar hanımlar artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte model kurulumunda buluşalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen patiğimizin burun kısmındaki bu modelimize başlayacağız. Öncelikle ilk 4 ilmeğimi mavi ile öreceğim. 2, 3 ve 4. Ardından krem ipimi ekliyorum. Buraya 2 tane de krem öreceğim. Şu birinci kremim, hemen krem ipimin ucunu da maviye düğümlüyorum. Patiğim sökülmesin diye. Buraya düğümümü attım. 2 tane krem örüyorum. Şu birinci kremimdi. Şu da ikinci kremi. İlk 4 ilmeği mavi ile ördük. Yanına 2 krem. Modelin devamı 6 mavi 2 krem olacak şekilde devam edecek. 5, 6 ilmek mavi ördüm. 2 tane krem. İkinci şişten devam edeceğiz. Yine 6 ilmek mavi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 ilmek krem. Devam ediyorum. Yine 6 ilmek mavi örüyorum. 3, 4, 5, 6. Üçüncü şişime geçtim. 2 ilmek kremimi buraya örüyorum. Şu 1, şu da 2. Yine 6 tane mavi öreceğim. 4, 5, 6. 2 krem. 6 tane mavi örüyorum tekrar. 4 oldu. Dördüncü şişime geçtim. Şu 5, şu da 6. mavim. Yanına 2 ilmek krem. 1 ve 2. 6 tane mavi. 4, 5, 6. 2 krem. Ve kalan 2 ilmeğimi mavi ile örüyorum. Böylece modelimizde birinci sıramızı tamamlamış olduk. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde ikinci sıramız. Buraya ilk 3 ilmeğimi mavi ile örüyorum. Sonra kremimi aldım. İlk 3'ü mavi ile ördük. Modelin devamı 4 krem, 4 mavi olacak şekilde devam edecek hanımlar. Şöyle 4 ilmek krem ördüm. Mavimi alıyorum. 4 tane de mavi. 3, 4. Tekrar 4 ilmek krem öreceğiz. 4 ilmek mavi. Modelin ikinci sırası böyle devam edecek. Diğer 3 şişimizi de 4 krem, 4 mavi örelim gelelim. Evet, diğer 3 şişimi ördüm. Geldim tekrar ilk şişimde modelde
Üçüncü sıradayım. Bu üçüncü sıramızda ilk 2 ilmeğimi mavi ile örerek başladım. Devamında 2 krem. Üçüncü sıramız 2 mavi, 2 krem olacak şekilde devam edecek. 2 krem, 2 mavi. 2 krem, 2 mavi. Bu şekilde diğer 3 şişimizi de tamamlayıp gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 4. sıramız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi mavi ile örerek başladım. Devamında tekrar ilmeklerimi 2 krem, 2 mavi. 2 ilmek krem, 2 ilmek mavi. 2 ilmek krem, 2 mavi. 2 krem böyle devam edecek. 4. sıramız bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de örüp gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimde modelde 5. sıradayım. Bu sıramızda krem ipim ile başlayacağım örmeye. İlk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. 4 tane mavi. 5. sıramız 4 krem, 4 mavi olacak şekilde devam edecek. Tekrardan 4 krem örüyorum. 4 mavi diye böyle devam ediyorum. Bakın şeklimiz bu. Diğer 3 şişimizi de tamamlayalım gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimde modelde 6. ve sonuncu sıradayım hanımlar. Bu sıramızda bir krem örerek başlıyorum modelime. Devamında 2 mavi, 2 krem. 2 ilmek mavi, 2 ilmek krem. 2 tane mavi, 2 tane krem. 2 mavi 2 krem böyle devam edecek 6. sıramız. Diğer 3 şişimizi örüp gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Model tamamlandı. Şimdi mavi ipimiz burada bekleyecek. İlmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde hepsini krem ile örüyorum. İlk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişteki ilmekleri de 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi bir kere öreceğiz krem ipimizle. Ardından bir sıra daha öreceğiz. 2 sıra olacak. Bu şekilde 2 sıra örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca krem ipim ile ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi yapacağımız işlem şu. İlk ilmeğimi krem ile örüyorum. Bakın tam olarak şurayı yapıyoruz. Ardından bir tane mavi örüyorum. Devamında 3 krem, 1 mavi, 3 ilmek krem, 1 ilmek mavi, tekrar 3 krem, 1 mavi, bu şekilde devam edecek. Diğer 3 şişimizi de 3 krem, 1 mavi örelim gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim hanımlar. Şimdi tekrardan ilmeklerimizi şöyle krem ipimiz ile öreceğiz. Mavi ipim dursun. Bu şekilde ilmeklerimiz krem ipimiz ile örülüyor tamamı. Düz olarak örüyorum. Şimdi ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de yine 2 sıra boyunca, yani 4 şişimizi 2 kere dolanacağız. Krem ipimiz ile örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, 2 sıra boyunca ilmeklerimi krem ipim ile ördüm geldim. Şimdi şurada mavi ipimiz vardı. Bakın şu sağ taraftaki 3 tane kalbimiz var. Bu kalplerimizi yapabilmek için çok değil, şöyle biraz bırakıp şöyle kesiyorum. Yine bir miktar daha mavi ipimden keseceğim. Bu da sol taraftaki kalplerimiz için. Şöyle çok büyük değil. Şöyle küçük bir ipimiz var. Şimdi bu kalplerimize başlıyoruz, ajurlu modelimize. Öncelikle hanımlar, ilk 7 ilmeğimi krem ile örüyorum. 7 ilmek. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalbimizin ilk sırası için buraya bir ilmek mavi ördüm. Hemen yanına 1, 2, 3 ilmek daha krem ördüm. Öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeği ilk ilmeğin önüne alarak ikisini bir kesiyorum. Bu şekilde bakın ilmek yönü sağa doğru kaymış oluyor. Sağ kesim oluyor. İpimi şişime doladım. Yani artırmamı yaptım. Ortadaki bir ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişime geçtim. Burada da hemen ipimi şişime doluyorum. Bu sol kenarda da, sol tarafta da sola doğru kesim yapıyoruz. Önce ipimi şişime doladım. Ardından öndeki 2 ilmeği sola doğru kestim.
Hemen yanına 1, 2, 3 ilmek ördüm. Buraya şöyle mavi ipimi aldım. Bir ilmek mavimi örüyorum. Hemen mavi ipimin ucunu düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye 2 düğüm atıyorum buraya. Tekrardan kremimi aldım. Bu tarafta 8 krem kaldı. Kalan 8 krem ilmeğimi düz olarak örüyorum hanımlar. Modelin ilk sırasını ön yüzde kurduk. Geldik patiğimizin tabanına. Taban bölümüne model kurulumu falan yapmayacağız. İlmekler düz olarak örülecek. Bu nedenle videonun devamında patiğin tabanını göstermeyeceğim. Buraları keseceğim. Ön yüzde modeli her sıra tek tek göstereceğim. Sizler videonuzu durdur oynat yaparak patiğinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Burası düz örgü olduğu için videoyu gereksiz yere uzatmak ve sizleri de sıkmak istemiyorum. Taban düz örülüyor çünkü. Evet, tabanımızı ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Kalbimizde ikinci sıramızı yapacağız. Bu sıramızda 6 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalbimin ikinci sırasını yapacağım. Mavi ipimi şöyle kremin altından çaprazlamasına elime aldım. 3 tane mavimi örüyorum. 3 mavi. Tekrardan kremimi aldım. Bir önceki sırada ajurlu model yapmıştık. Bu sırada ajurlu model yapmayacağım. Buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir sıra ajurlu model yaparken bir diğer sırada ilmekleri düz örüyoruz. İkinci şişime geldim. Buradaki yine ajurumu da düz örüyorum. Mavi ilmeğin önündeki bir kreme kadar ilmeklerimi ördüm. Bakın. Burada bir mavimiz vardı. Yani ikinci şişime 4 ilmek ördükten sonra tekrar kremin altından şöyle çaprazlamasına mavi ipimi alıyorum. Delik görüntü oluşmasın kalplerimizin kenarlarında diye. Buraya 3 tane mavimi örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Kalan 7 ilmeğim krem. Kalbimizin ikinci sırasını da bu şekilde tamamladık hanımlar. Şimdi patiğimizin tabandaki şu 2 şişteki ilmekleri düz örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyim. Kalbimizin 3. ve sonuncu sırasını bu aşamada yapacağız. İlk 6 ilmeğimi krem ile örüyorum öncelikle. 5 ve 6. Tekrar şu mavi ipimi kremin altından çaprazlamasına elime aldım. Buraya bir mavi, bir krem ve bir ilmek daha mavimi örüyorum. Tekrardan krem ipimi aldım. Buraya bir ilmek kremi ördükten sonra bakın ajurumuzu yapacağız. Ajur şöyle sağa doğru açılıp gidecek. Bakın kesim yaptığım ilmek ve önündeki bir ilmek. Bu 2 ilmeği alıyorum. Tekrar sağa doğru kesim yapıyorum. Şöyle ikinci ilmeği ilkinin önüne bırakıp ikisini bir kestim. İpimi şişime doluyorum. Yanındaki 2 ilmeğimi düz ördüm. İkinci şişime geçiyorum. Burada da ilk ilmeğimi düz ördüm. İpimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi bir keserek örüyorum. Yani sola doğru kesim yaptım. Bir ilmek düz ördükten sonra kalbimi yapacağım. Çaprazlamasına mavi ipimi aldım. Bir mavi, bir krem, bir mavi ilmeklerimi ördüm. Tekrar kremimi aldım. Kalan 7 ilmeğim krem ipimiz ile örülüyor. İlk kalbimizi bu sıramızda tamamlamış olduk hanımlar. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Yeniden ön yüzdeyim. Artık bu sırada kalp yapmayacağız. İlk kalp bitti. 2 sıra ördükten sonra krem ipimiz ile kalpli olan yerleri 3. sırada ikinci kalbimize başlayacağız. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sırada da yine ilmekler düz örülecek. Yani hiç ne kalp ne ajur. Bu sırada ilmeklerin tamamı düz olarak örülecek. Bu şekilde hepsini örüyorum. Evet. İkinci şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Tabanımızı örelim gelelim. Tabanımızı ördüm geldim. Tekrar ön yüzdeyiz. Kalbimizden sonraki ikinci sıramız. Yine bu sırada kalp yapmayacağız. Ama ajurlarımıza devam edeceğiz. Şu kesim yaptığım ilmeğin önündeki bir ilmeğe kadar öreceğim. Dilerseniz sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek düz ördüm. Bakın kesim yaptığım ilmek burada. Önündeki bir ilmeğe kadar ördüm. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. Tekrar sağa doğru kesim yapıyorum.
Ve ipimi şişime doladım. Bu defa 2 tane ajur yapacağız. İpimi şişime doladım. Tekrar öndeki 2 ilmeği alıyorum. Yine sağa doğru kesim yapıyorum. Ve ipimi şişime doladım. Sonuncu bir ilmeğimi düz ördüm. İkinci şişime de yine 2 tane ajur yapacağım. Hemen ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İpimi şişime doladım. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi kestim. 2 ajur da buraya yaptık. Şimdi kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Bir sonraki sıra ikinci kalplerimize başlayacağız. Böyle tabanı örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve ikinci kalpleri kuracağız. İlk kalbi örerken başlarken 7 krem örmüştük. İkinci kalbimizde ilk 5 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5. Tekrar ardından şu mavi ipimi alttan çaprazlamasına aldım. Bir tane mavi ördüm. İkinci kalbi başlattık. Tekrar kremimi alıyorum. Bir önceki sırada ajur yaptığımız için kalan ilmeklerimizi bu şekilde krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi ikinci şişime geçtim. Burada da yine kalbimizi yapacağız. Sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördüm. Ardından alttaki mavi ipimi çaprazlamasına alıp buraya bir tane mavimi örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Kalan 6 ilmeğim krem. İkinci kalbimizin de ilk sırasını yaptık. Tabanımızı örüp gelelim. Tabanımı ördüm. Tekrar ön yüzde ilk şişimizde kalbimizin ikinci sırasını yapacağız. İlk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. 3, 4. Mavi ipimi aldım. 3 tane mavi örüyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar kremimi aldım. Buraya bir tane krem ördükten sonra bakın kesim yaptığım ilmek ve önündeki bir ilmek. Yine sağa doğru kesim yapacağım. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime doladım. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Ve ipimi şişime bir kere doluyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi düz ördüm. İkinci şişime geçtim. Burada da yine 2 tane ajur yapacağız. Ama önce ilk ilmeğimi düz ördüm. Ardından ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tekrar ipimi şişime doladım. İkinci ajurumuz. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Hemen yanına bir ilmek düz ördüm. Mavi ipimi alıyorum çaprazlamasına. 3 tane mavi. Ve kalan 5 ilmeğim krem. Kalbimizde ikinci sıramızı da yapmış olduk. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Kalbimizin 3. sırasını yapacağız. Yine ilk 4 ilmeğimi örüyorum. Ardından çaprazlamasına mavi ipimi aldım. Bir mavi, bir krem, bir mavi. Tekrar krem ipimi alıyorum. Bir önceki sırada ajurlarımızı yapmıştık. Bu sıramızda ajur yok. İlmekler düz örülüyor. İkinci şişime geçtim. Buradaki ajurumun ilmekleri de yine düz örülecek. Mavi ilmeklerime kadar bu şekilde ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın 3 maviye geldim. Bu aşamada yine çaprazlamasına mavi ipimi aldım. Bir mavi, bir krem, bir mavi ördükten sonra tekrar kremimi aldım. Kalan 5 ilmeğim krem. Kalbimizin 3. sırasını da bitirmiş olduk. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Yine bu defa kalp yapmayacağız. 2 sıra ördükten sonra 3. kalplerimize öyle başlayacağız. Bu sıramızda bakın ajur devam edecek. Sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Ardından bakın kesim yaptığım ilmek ve hemen önünde bir ilmek. İkisini alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bu defa 3 tane ajur yapacağız. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi alıp sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime doladım ve yandaki bir ilmeği düz örüyorum. İkinci şişime geçtim. Hemen burada da 3 ajur yapacağız. Hemen ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeği kestim. 3 tane ajurumuzu yaptık. Kalan ilmeklerimin hepsini
düz olarak örüyorum. Bu kalbimizden sonraki ilk sıramızdı. Şimdi tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Ön yüzdeyim. Kalbimden sonraki bu ikinci sıra ve bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sırada yine ilmeklerin tamamı düz olarak örülüyor. Ne ajur ne kalp. Bu sıra düz örülüyor. Bu şekilde. İkinci şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve üçüncü kalplerimizi başlatacağız. Üçüncü kalbimi yapmak için de ilk önce ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Alttan şöyle mavi ipimi aldım. Bir mavi. Sonra tekrar kremimi aldım. Yanına 2 ilmek krem ördükten sonra ajurları yapacağız. Önce öndeki 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum. İpimi şişime doladım. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kestim. Yine ipimi şişime doladım. Ve son kez yine öndeki 2 ilmeğimi alıp sağa doğru kesiyorum. İpimi şişime doladım. Kalan 2 ilmeğim düz. İkinci şişime geldim. Burada ilk ilmeğimi düz ördükten sonra ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeği kestim. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Yanına 2 ilmek ördükten sonra alttan mavi ipimi alıp buraya da 1 ilmek mavimi örüyorum. Kalan 4 ilmeğim krem. Kalbimizin ilk sırasını ve ajurları oluşturduk. Tabanımızı örelim gelelim. Evet, yeniden ön yüzdeyiz. Kalbimizin ikinci sırasını yapıyoruz. İlk 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Ardından mavimi alıyorum. 3 tane mavi örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sırada ajurlu olan ilmekleri düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Yine burada da ajurlar düz örülecek. Kalbimizi yapacağız sadece. Mavi ilmeğimin önündeki bir krem ilmeğe kadar öreceğim. Kalbimin ikinci sırasını burada da yapacağım. Bakın, mavinin önünde bir krem kaldı. Şöyle mavimi alıyorum. 3 tane mavi örüyorum buraya. Hemen ardından kremimi aldım. Kalan 3 ilmeğim krem. Kalbin ikinci sırasını yaptık. Tabanımızı örüp gelelim. Tabanımızı ördüm. Şimdi tekrar ön yüzde kalbimizde 3. sıramız. İlk 2 ilmeğim krem. Mavimi alıyorum. Bir mavi, bir krem ve bir ilmek daha mavi ördüm. Tekrar krem ipimi alıyorum. Bu sırada ajurlarımızı yapacağız. Hemen maviden sonra ajura başlıyoruz. Öndeki 2 ilmeğimi aldım. Bu defa 4 ajur yapılacak. Öndeki 2 ilmeği sağa kesiyorum. İpimi şişime doladım. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Yine öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesiyorum. İpimi şişime doladım. Ve son kez öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesimimi yapıp ipimi şişime doluyorum. 4 ajur yaptık. Son bir ilmeğim düz. İkinci şişimdeyim. Burada da yine 4 tane ajur olacak. Bakın, hemen ipimi şişime doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kestim. Tekrar ikinci ajurumu yapıyorum. Öndeki iki ilmeği kestim. Üçüncü ajurumu yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği kestim. Dördüncü ajurumu yapıp öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Hemen kalbimizin 3. sırasını yapacağız. Bir mavi, bir krem ve tekrar bir ilmek mavi ördüm. Artık kalbimiz bitti. Kalan 3 ilmeğim krem. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Artık kalp yapmayacağız. Sadece ajurlarımızı yapacağız. Kalbimiz bitti. Kalbimizin olduğu ilmekleri düz örüyorum. Bakın, şu maviye kadar geldikten sonra artık maviyi kullanmayacağım. İpimi kesip şöyle ipimin ucunu düğümlüyorum. Artık kalp bitti. Dediğim gibi sadece ajurlar yapılacak.
Hemen 2 düğüm attıktan sonra bir önceki sırada ajur yapmıştık. Bu sıramızda hanımlar ilmeklerin tamamı düz olarak örülüyor yine. Bir sıra ajur, bir sıra düz örgü. İlk şişimi ördüm. İkinci şişime geçtim. Burada da yine ilmeklerimi düz öreceğim. Mavi ipimi tekrar bu taraftan da keseceğim. Artık tamamen krem ile modelimize devam edeceğiz. Evet, maviye kadar geldim. Mavi ipimin ucunu yine buradan da alıp şöyle kesiyorum. İpimin ucunu tekrar düğümleyeceğim. Bu uçlarımızı tığ yardımıyla arkaya gizleyeceğiz hanımlar sonra. Evet. Düğümümü attıktan sonra kalan ilmeklerimi de örüyorum. Evet. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Artık kalp yapmayacağız. Ajurlarımızı yapacağız. Bakın, kesim yaptığım ilmeğin önündeki bir ilmeğe kadar öreceğim. Sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Hemen öndeki 2 ilmeğimi alıyorum. Sağa doğru kesim yapıp ipimi şişime doluyorum. Şöyle. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime doluyorum. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime doladım. Yine öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yapıp ipimi şişime doladım. 4 tane ajur yaptık. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da ilk ilmeğimi düz öreceğim. 4 ajur da buraya yapacağız. Artırdım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Artırdım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. Artırdım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Artırdım. Öndeki 2 ilmeği kestim. Ve kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Tabanımızı örüp gelelim. Evet, yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Bu sırada ilmeklerin tamamı düz örülecek. Burada hanımlar 11 sıra ajur olana kadar devam edeceğiz. Sayalım kaç ajurumuz olmuş. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olmuş. 11 ajur olana kadar devam edecek. Bu sırada ilmekler düz olarak örülüyor. İşlem yok. Evet, ilk şişimi ördüm. İkinci şişteki ilmekler de düz örülecek. Tabandakiler de düz örülecek. Diğer 3 şişteki ilmekleri düz örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. Ajurumuza devam edeceğiz. Bu 9. ajurumuz olacak. Bu aşamada 1, 2, hemen ilmeğimi kaçırdım. Tekrar örüyorum. Yok, öremedim. Hemen düzeltelim. Şöyle. İlk 3 ilmeğimi ördüm. Öndeki 2 ilmeği alıyorum. Bu defa 5 ajur olacak. Bakın, sağa doğru kestim. İpimi şişime doladım. Tekrar sağa doğru kesim yaptım. İkinci kez ajurumu yaptım. Yine sağa kesim yapıp 3. ajurumu yapıyorum. Tekrar sağa kesim yapıp 4. ajurumu yaptım. Yine sağa doğru kesim yapıyorum ve 5. ajurum. Son bir ilmeğim düz. İkinci şişimdeyim. Buraya da 5 ajur yapacağız. Bakın, artırdım ilk ajurum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. İkinci ajurumu yaptım. 2 ilmek kestim. Üçüncü ajurumu yaptım. 2 ilmek kestim. Dördüncü ajurumu yaptım. 2 ilmek kestim. Ve 5. ajurumu yaptım. 2 ilmek kesiyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, ön yüzdeyiz tekrardan. Bir önceki sırada ajurlarımızı yaptığımız için bu sıramızda yine ilmeklerimizin tamamı düz olarak örülüyor. Ajurlarımı, kesim yaptığım ilmeklerimi hepsini düz örüyorum. Bu şekilde. Diğer şu 3 şiştekileri de örelim. Tekrar ilk şişte buluşalım. Evet, yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Ajurlar devam edecek. Bu sıramızda 10. ajurumuzu yapacağız. Sayalım bir daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, 10. ajur. Şimdi ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra yine önce sağa doğru kesim yapıp ipimi şişime doluyorum. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi aldım. Sağa doğru kesim yaptım. İpimi şişime doladım. Yine sağa doğru kesimimi yapıp
ipimi şişime doluyorum. Devam ediyorum. Tekrar sağa doğru kesim yapıyorum ve ipimi şişime doladım. Son kez burada sağa doğru kesim yaptım ve ipimi şişime doladım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişime geldim. Burada da ilk ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir artırıyorum, bir kesim yapıyorum. Bir artır, bir kes. Bu şekilde devam edecek. Artırdım, kestim. Artırdım, kestim. Artırdım, kestim. Ve kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyim. Bir önceki sırada ajurlarımızı yapmıştık. Yine bu sıramızda ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir sıra ajur yapıyoruz, bir sıra düz örüyoruz çünkü. Evet, ilk şişimi ördüm. Diğer 3 şişimizi de düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Ajurumuzun sonuncu sırasını yapacağız. Yani bu 11. ajurumuz olacak. Bu defa ilk ilmeğimi ördükten sonra hemen öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. İpimi şişime doladım. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi sağa doğru kesim yapıyorum. İkinci ajurumu da yaptım. Sağa doğru kesimimi yapıyorum. İpimi şişime doladım. Bu 3. ajurumuz oldu. Sağa doğru kesim yapıyorum. 4. ajurum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Şöyle. Bu 5. ajurum. Tekrar sağa doğru bir saniye kestik, artırdık. Kestik, artırdık, kestik, artırdık, kestim, artırdım, kestim, artırdım. Tekrar öndeki ilmeğimi de alıyorum. Sağa doğru kesim yapıp artırmamı yaptım. Son bir ilmeğim düz. İkinci şişime geçiyorum. Burada da hemen ipimi şişime doladım. Öndeki ilmeği kestim. Doluyorum. Öndeki ilmeği kesiyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki ilmeği kestim. Dola kes yapıyoruz. Doladım. Kestim. Doladım. Kestim. Ve kalan 2 ilmeğim düz. Tabanımızı örüp gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Artık ajurlu modelimizi bitirdik. Şöyle ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Patiğimizin model tarafı tamamen bitti. İlmeklerin tamamı düz örülüyor. Evet, ilk işimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar 2 sıra boyunca, yani 4 işimizi 2 kere dolanacağız. 2 sıra boyunca ilmeklerimizi düz örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca düz ördüm geldim. Şimdi ilk işimdeyim. Bilek ayrımını yapacağız. Öncelikle son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. İlk şişte tam ortadan bilek ayrımını gerçekleştireceğiz. Bakın burada son bir kaldı. Bu sonuncu ilmek ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu 2 ilmeği birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Şimdi bilek ayrımında ilmekleri yer değiştirerek örüyorum. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin şu kenar bölümlerine ben 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İkinci şişimdeyim. İlk 8 ilmeğim haroşa bilek kenarı oluyor. Bu ilk 8 ilmeğimi düz örüyorum. 6, 7, 8. Arka yüzde de yine bu 8 ilmeği düz öreceğim. Ön yüzde olduğum için devamındaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmekleri ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Evet, tabandaki ilmeklerimi de ördüm.
Bilek ayrımı yaptığım şişime geldim. Yani bu ilk şişimiz. Tekrar buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Bakın son 8 ilmek kaldı. Bu bilek kenarındaki haroşa. Bu haroşa ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar bilek ayrımına geldik. Ardından geri döneceğiz. Arka bölümde yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bu kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 ilmek haroşam düz örülüyor. 6, 7 ve 8. Bakın burada bir diş haroşamız oluştu. Arka yüzde olduğum için devamındaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Yine burada da ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Hanımlar, patiğimizin arkasında yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar örüp geri dönüyoruz her defasında. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapıyoruz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşaya dikkat ediyoruz. Hepsi bu. Evet, bilek ayrımı yaptığım şişime geldim tekrar. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. İlk 6 ilmeğimi, son 8 ilmek haroşa olduğu için onları düz öreceğim. Bakın haroşalar bunlar. Haroşalarımı düz olarak örüyorum hanımlar. Tekrar bilek ayrımına gelmiş olduk böylece. Yine sonuncuyu da ördüm. Bakın bilek ayrımına geldim, geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Yine ilk 8 haroşamız düz. Ön yüzdeyiz şimdi. İlmeklerimiz düz olarak örülüyor hanımlar. Bu şekilde bilek ayrımına kadar böyle gideceğiz. Sonra geri döneceğiz. Arka yüzde ters öreceğiz. Patiğimizin arkası bu şekilde devam edip gidecek. Şöyle baktığımızda bilek kenarlarında birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben patiğimin arka bölümüne toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Bu benim elimin ölçüsüne göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken mutlaka ayağınıza giyin, ölçün. Bu arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Benim yaptığım sayılar sizinkine uymayabilir hanımlar. Örgünün sıkılığı, gevşekliği, şişinizin inceliği, kalınlığı, ipinizin markası, kalınlığı hepsi etkiler patiğin boyutunu. Yani örgünüz bana göre sıkı olur. Benim verdiğim sayılarda yapıyorsunuz ayağınıza ölçmeden, arka bölümleri özellikle buradan bahsediyorum. Diyorsunuz ki verdiğiniz ölçü yanlış, benimki küçük oldu. Bakın, her defasında uyarıyorum hanımlar, dilimde tüy bitti. Mutlaka ayağınıza deneyin, ölçerek yapın. Giyin, ayağınıza sokun ve ayağınızı patiğe ona göre ölçün. Lütfen, son kez uyarıyorum. Şimdi hep birlikte kendi ölçülerimize göre altını çizerek söylüyorum. Patiğimizi örelim gelelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Şurada 15 sıra haroşam var. Bilek ayrımından sonra bakın. Şu bölüm genişlediği için 4 şişteki 14 ilmeğim şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben de bu aşamada 24 ilmeği ön yüzden baktığımda sol kenara ayırdım. Kalan ilmeklerimi de sağ şişime taktım. Bu 24 ilmeği ayırma sebebi topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi patiğimizin topuğunu örmeye başlıyoruz. Topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyorum. Topukta da model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmekleri düz olarak ve sayarak öreceğim. Şu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmekte öndeki ikisini keserek örüyorum. Zaten bu sol kenara da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. ilmekte kesimi yaptık. Topuğumuz için ortaya baktığımda 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her sırada birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz hanımlar. İlk ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenardaki son 8 haroşa ilmeğim var. Onları düz öreceğim. Evet, bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz örüyorum.
Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım hanımlar. Yine ilk 23 ilmeğimi öreceğim. 24. ilmekte kesimimi yapacağım. 8 haroşamı ördüm, sayarak devam edeceğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte yanındakini de alıp ikisini bir kesiyorum. İkinci kesimi yaptık. Bu defa bakın arada 6 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık. Yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 örüp 24. ilmekte kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuk bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, kesimimi yaptım geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kesim yapacağız bu aşamada. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini bir topluyorum. Diğer kesimlerim şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Yine benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Gizli kesim hanımlar bu şekilde. Gizli kesim oluyor ve her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Şimdi kalan ilmeklerimizi de kesip gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim geldim. Şişlerimde birer tane ilmeğim kaldı hanımlar. Bu aşamada önce benden taraftaki, sonra diğer şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. 3 ilmeğin üçünü bir topluyorum. 2 tane de zincir çekip ipimi kestim. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Patiğimizi böylece tamamlamış olduk hanımlar. Tekrar ipimin ucunu zincir tekniğiyle buraya düğümledim. Sıkı sağlam olsun. Açılıp sökülme yapmasın diye. Şöyle. Bakın hanımlar, topuğumuz şöyle tek taraflı. Şöyle kesim. Patiğimizin arkasında şöyle görünüyor. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu. Dediğim gibi yıllar önce yapmıştım. Tekrar sipariş üzerine. Görmeyen, bilmeyen yeni takipçilerim için de paylaşmak istedim. Hemen mankenayama giydiriyorum. Modelimizin ayaktaki duruşuna da bakalım. Evet hanımlar, şöyle. Bakın. Patiğimizin ayaktaki duruşu. Şöyle. Tabanımız. Patiğimizin kenarları. Topuk bölümü. Evet hanımlar. Yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.